Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni SsangYong Torres. Uygun fiyatlı ürünler denildiğinde akıllara hemen uzak doğu malları gelir. Otomobil konusunda da geleneği değiştirmeyen Koreli otomobil üreticisi SsangYong, SUV dünyasına damgasını vuracak modeliyle bizlerle. Boyutsal olarak büyük, tasarımsal olarak etkileyici, yakıt tüketimi konusunda da cimri olup cebi üzmeyen Torres'te bizi neler bekliyor? Yeni SsangYong Torres'e dair bilmeniz gereken her şeyi kendi tarzımızda hiç kafanızı karıştırmadan öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdikleriyle paylaşmayı hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Çiçeği burnunda SUV modeli Torres 2022 yıl içinde bizlerle buluştu. SsangYong'un çok sevilen, çok satan SUV modeli Corando ile aynı platformu paylaşan Torres, bir diğer başarılı model Rexton ile Corando'nun arasında konumlanıyor. Şu an içten yanmalı motora sahip olup 2023 yılında Avrupa pazarı için tamamen elektrikli motora da sahip olacak yeni Torres'e önden baktığımızda gözümüze hiç de yabancı gelmeyen bir tasarımla karşılaşıyoruz. Sanki 2023 model bir hamur haşuş edasıyla bakan yeni Torres'in ön far grubu ve ızgara tasarımı gerçekten etkileyici görünüyor. Özellikle gündüz ledleriyle ultra lüks SUV havası içinde olan yeni Torres'in model isim yazısı ön panjur üzerine konumlanmış. Uzak doğu modellerinde sıkça rastladığımız tampon tasarımı ise yeni Torres'in güçlü duruşunu perçinliyor. Bu ön tasarım benden 5 yıldız alarak gönlümüzü kazanmayı başarıyor. Kompakt CSUV'lar içerisindeki heybetli tasarımıyla yeni SsangYong Torres'in profil tasarımını gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni SsangYong Torres'in profiline geçtiğimizde tam anlamıyla bir arazi aracıyla karşılaşıyoruz. Aracın genel karakterini yansıtan profilde ilk dikkatimizi çeken şey CSUV üzerindeki çıkıntı oldu. Bir benzerini Land Rover Defender'dan hatırladığımız bu ekstra bagaj alanı yeni SsangYong Torres'in karizmasını bir hayli arttırmış. Bununla birlikte ön ve arkadaki büyük çamurluklar ve bu çamurluklara adeta köprü görevi gören düz omuz çizgisi profilin daha sağlam görünmesini sağlıyor. C-Stone üzerindeki bagaj ve stopların yana uzayan tasarımı sayesinde Land Rover modellerini fazlasıyla andıran profile helalinden bir 4 puan veriyorum. Böylesine bir SUV'yi daha da karizmatik yapacak jantlarda standart olarak 17 ve 18 inç boyutunda modeller sunulurken opsiyonel şekilde 20 inçlik modellere sahip olabilirsiniz. Renklerde ise beyaz dışında siyah, kahverengi ve haki gibi koyu renklerden oluşan 4 farklı seçenek sunuluyor. Yeni SsangYong Torres'te tasarımın belki de en farklı kısmı arka tarafta bizi neler bekliyor? Yeni SsangYong Torres'in arka tarafına geçtiğimizde doğrusunu söylemek gerekirse ilk görüşte aşkı bulamıyorum. Simetrik olmayan, yine bana ilk anda Land Rover Discovery'nin arka tarafını hatırlatan tasarım, satın almayı ne derecede etkiler bilemiyorum. Ön ve profile nazaran daha sade detaylarla süslenmiş arka tarafta, köşeli hatlarıyla büyük arka cam kullanışlı gözüküyor. Onun hemen altında arka tasarımın demirbaşı, evrimini tamamlayamayan yedek lastik stepnesini görüyoruz. Üzerinde büyükçe Torres yazan bu parçanın sağ tarafında ise kapı tutamaçı yerleştirilmiş. Plakanın da simetrik takılamadığı arka tarafta LED stoplar benden tam puan almayı başarıyor. Onun altında ise gri'nin çiğ tonunun kullanıldığı difüzör sınıfta kalırken herhangi bir egzoz çıkışının kullanılmaması dikkatimizi çekiyor. Yeni SsangYong Torres'in arka tarafı için benim gibi farklı tasarımlara bir şans verenlerin hatırına 4 yıldız veriyoruz. Yeni SsangYong Torres her ne kadar Corando'nun arasında kalan bir model gibi olsa da boyutsal olarak farkını ortaya koyuyor. Yeni Torres 4700 mm ile Corando'dan 250 mm daha uzun, 1890 mm ile Corando'dan 20 mm daha geniş ve 1720 mm ile Corando'dan 91 mm daha yüksek boyutlara sahip. Bu değerlerle DSUV sınıf standartlarını sunan Torres'in dingil uzunluğu 2680 mm ile Corando'dan yalnızca 5 mm daha uzun. Yeni SsangYong Torres'in DSUV'ları kıskandıracak iç mekanına dair her şeyi gelin hep birlikte öğrenelim. Yeni Torres'in kapılarından geçip iç mekana bir göz attığımızda premium sınıfta yer alan bir modelin içine giriyormuş gibi hissediyorsunuz.
Yeni Toures'in bel, boyun ve sırt sağlığına önem veren elektrikli koltuklarına oturduğunuzda karşınızda altıgen şekliyle direksiyon simidi bulunuyor. Opel logosunu andıran Sanyok logosu ve kendine has şekliyle karizmatik görünen bu direksiyon simidinin tasarımına benden tam puan geliyor. Onun hemen arkasında ise direksiyona göre biraz aşağıdaki konumuyla göze farklı gelen konsol bulunuyor. Konsolun içine gömülmüş halde duran grafikleri, renkleri ve tasarımı fiyatına göre gayet iyi olan bu dijital ekranın konumu iyi sayılır. Dümdüz bir tasarıma sahip olan konsolun ortasına geldiğimizde ise bizi 12.3 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı karşılıyor. Mavi ve siyah renginin hakim olduğu bu ekran bize bir uzak doğu otomobili kullandığımızı fazlasıyla hissettiriyor. Ekranın arkasından uzanan ambiyans aydınlatma iç mekan havasını tamamen değiştirmiş. Konsolun aşağısına geldiğimizde ise bu segment otomobillere neredeyse hiç görmediğimiz klima kontrol ünitesiyle karşılaşıyoruz. 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran üzerinden koltuk ısıtma ve çift bölgeli klimayı ayarlayabiliyorsunuz. Bu ekranın hemen altında ise cep telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan ve 2 adet USB bağlantı noktası konumlanmış. Konsolun devamında şık bir vites seçicisi ve farklı formuyla 3 adet bardaklık bulunuyor. Aynı zamanda küçük eşya gözü olarak da orta halli bir alan mevcut. Kol dayama içinde de derin bir eşya gözüne yer verilmiş. Gayet sade ve basit bir tasarıma sahip olan kabin benden yıldızlı bir 5 yıldız almayı başardı. Yeni Sanyok Toures'in arka koltuklarına geçtiğimizde ise uzun dingil mesafesinin meyvesini alıyoruz. Sanki bir makam otomobili edasında olan arka tarafta, dolgun koltuklara oturduğunuzda başınızın üstündeki cam tavan içeriği daha ferah hale getirmiş. Orta konsol üzerinde ise arka yolcuların konforu için bir adet USB bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca yine bu segmentte daha önce hiç görmediğimiz özellik olarak arka yolcular için klima kontrol ünitesi orta konsol üzerinde yer alıyor. Buna ek olarak cam perdeleri, koltuk ısıtma tuşları ve daha birçok detay yeni Toures'in fiyatına göre onun kalitesini artıran özelliklerden oluyor. Yeni Sanyok Toures'in elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında arka koltuklar normal konumundayken 703 litre bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklara yatırdığınızda ise bu hacim 1520 litreye çıkıyor. Yeni Sanyok Toures'in uygun fiyatına yakışır, uzak doğulu güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Sanyok Toures'in güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri konusunda da ufak sınıf otomobillerde dahi bulamayacağınız birçok özellik bulunuyor. Bu özellikler arasında yeni Toures'in olası kazalara karışmasını önleyip kazayı tahmin edip fren yapan önden çarpışma önleyici, böylesine bir otomobilde gerekli olan kör noktanıza kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, yine bir hayli geniş olmasıyla şerit takibini kolaylaştıran şerit takip sistemi, uzun yolculukların vazgeçilmezi olup trafiğe göre aracın hızını ayarlayan adaptif hız sabitleyici, karşıdan gelen sürücünün gözünü almadan size en iyi görüş performansı sunan otomatik yanan uzun farlar ve daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği yeni Toures'te sunuluyor. Buna ek olarak yeni Toures'in süspansiyon sisteminde önlerde tam bağımsız McPherson kullanılırken arkalarda yağır bağımlı torsiyona yer verilmiş. Yeni Sanyok Toures'in heybetinin aksine küçük hacmiyle düşük yakıt tüketimi hedefleyen motoruna dair bilmeniz gereken her şeyi öğrenelim. Yeni Sanyok Toures'te her ne kadar 2023 yılında Avrupa pazarı için tamamen elektrikli motora sahip bir model sunulacak olsa da ilk etapta içten yanmalı motora sahip olacaksınız. Düşük hacmiyle ön plana çıkan 1.5 litrelik TGDI benzinli motordan 170 beygir güç, 280 Nm tork üretiliyor. 6 ileri otomatik vitesle yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 8 litre olarak kayda geçmiş. Bu değer, bu büyük ve ağır cüsseyi düşündüğümüzde gayet iyi gözüküyor. Tamamen elektrikli motor ise 61.5 kWh değerinde olup karma kullanımda 340, uzun yolda 430 km uzunluğunda sürüş menzili vaat ediyor. 2 ve 4 tekerden çekiş sistemiyle tercih edilebilecek olan yeni Sanyok Toures, Avrupa'da 20.000 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bulacak. Bu fiyat bandı küçük sınıf otomobillerde bile alışkın olmadığımız bir meblağ.
Bu haliyle Türkiye pazarında bu otomobili bir hayli sık görebiliriz. Yeni Sanyong Touareg'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Touareg'i baştan sona beğendim. Özellikle bu fiyata böylesine karizmatik bir otomobile sahip olma fikri bile cezbedici. Peki siz yeni Touareg hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Sanyong Touareg hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.